Değerli saat severler, Horobox'tan hepinizi bir kez daha selamlıyoruz. Değişik konularda, değişik detaylarda yeni videolarımıza Horobox TV'de devam ediyoruz. Sevgili Burak Bayram'la beraber bugün yine enteresan bir konuyu masaya yatırmaya karar verdik. Nedir bu enteresan konu? Saat dünyasının içinde olan insanların aslında belli bir derecede duyduğu şeyler. Yani özellikle Rolex'in farklı detaylardan esinlenen takma isimleri. Aynen öyle. İşte Hulk'lar var, Pepsi'ler var, Batman'ler var, bir sürü şey duyduk ama bugün böyle daha spesifik, daha özel şeyler seçip sevgili Burak'ı biraz zorlamaya karar verdik. Evet Burak, şimdi takma isimler. Yani bir saate neden takma isim geliyor? Ben öncelikle senin bu konudaki fikrini merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim, ben bence takma isim konusu, nickname konusu Amerikalıların icadı sadece. Amerikalılar her şeye bir takma isim sadece koymayı saatler seviyor. için değil mi? Sadece saatler için değil. Adamlara Corvette demek bile zor geliyor, vet diyorlar. Yani attıkları atom bombasına bile isim takmışlar zamanında. Üstüne yazmışlar. Yani ben açıkçası Amerikalı saat tutkunlarının bu işin altında olduğunu düşünüyorum. Ki zaten genelde forumlara bakacak olursan da hani geriye doğru baktığında hep bu forumlarda konuşulduğunu, buradan çıktığını anlıyorsun. Ben hiçbir İsviçreli'nin oturup da Rolex'e Batman diye isim takacağını açıkçası düşünmüyorum. Az buçuk gidip gelen, tanıyan biri olarak. Evet. Şimdi tabii biz bununla ilgili sevgili Doruk Çelebi çok ciddi bir makale hazırladı. Evet. Yakın zamanda Horobox'ta bunu yayınlayacağız yazılı olarak ama Burak'la da özel bir iki tane değil hatta 10 tane takma isim seçtik. Biz tabii söyleyince siz de kendi içinizden hani bunun ne olduğuna dair bir yorumlar yapabilirsiniz. Peki başlıyoruz. President. Şimdi President nedir President? Yani bir saatle President'ın alakası nedir yani? Şöyle söyleyeyim. President öncelikle benim taktığım Day-Date'in ondan sonra üzerindeki bilezik. Hikayesi de şu: 1956 yılında ilk defa Rolex yani Day-Date, gün ve tarih özelliklerini aynı kadranda sunabilen saatini ortaya çıkartıyor. Yani saat teknolojisi açısından çok önemli bir hareket bu. JFK'nin arkasından, Kennedy'nin arkasından seçilen Lyndon B. Johnson, Amerikan Cumhurbaşkanı, bu saatle poz verince ve o sırada da çok tabii bu çalkantılı bir dönem sonrasında seçiliyor. Çok fazla medyada o sırada çıkıyor, gözüküyor, işte konuşmalar yapıyor, fotoğrafları çekiyor. Sürekli olarak kolunda o saat var. Yani bu saat var teknik olarak. Ondan sonra buradan buna başkan diyorlar. Başkan diyorlar. Son dönemin zaten. Daha sonra da bilezikle anılır hale geliyor. Saatten President'ta zaten Rolex için çok özel bir tasarım. Sadece değerli materyallerde kullanıyorlar. Kesinlikle. Şimdi tabii yolda 10 kişiyi çevirirsek Steve McQueen desek değil mi? Muhtemelen hiçbirinin yorumları şimdi senin Kesinlikle yapacağın yorumla uyuşmaz diye düşünüyorum. Evet, Steve McQueen'in saat dünyasıyla ilgili tabii çok değerli hikayeleri var. Evet, aynen öyle. Bununla ilgili başka detaylar da var. Muhtemelen şimdi seninle duyacağız. Yani Steve McQueen'in saatle bağlantısı bu takma isim olarak nedir? Şimdi Steve McQueen'in Rolex'le bağlantısı aslında Steve McQueen Definition of Cool diye geçiyor. Yani, gerçekten çok önemli bir karakter. Aynen öyle. Hala da bence bilmiyorum, belki Marlon Brando gibi bir rakibi olabilir en fazla. Çok özel bir insan gerçekten. Ve aynı zamanda saat meraklısı. Birkaç tane saati olan, saatlerini de farklı okazyonlarda değiştirerek takmayı seven biri. Submariner olarak geçen bir modeli var ve bunu sık sık kamera arkası fotoğraflarda, basında çıkan fotoğraflarda falan görebiliyoruz kolunda. Bu nedenle Steve McQueen deniyor. Steve McQueen denen başka bir model de var aslında ama. Var. Onda da şöyle bir durum var. Yani Orange and GMT dediğimiz turuncu GMT koluna sahip Explorer modeli de nedense Steve McQueen'le bir şekilde bağlantılandırılmış durumda. Ama böyle bir şey yok. Yani bununla ilgili bir kayıt yok daha doğrusu. Yani bir şekilde piyasada kendi kendine oluşmuş bir hikaye. Oluşmuş. Aynen öyle. Yoktan var olmuş bir şey. Steve McQueen çok uzun bir süre takıyor. Ondan sonra aksiyon filmlerindeki dublörü, çok sevdiği bir dublörü var. Ona hediye ediyor. Dublörün evinde çıkan bir yangın sonrasında saat müthiş zarar görüyor. Çünkü plexiglass, hezalit camlı bir saat. Camı eriyor, kadran mahvoluyor. Daha sonra bu saat Rolex'e gidiyor ve orijinal uygun şekilde tekrar restore edilip sahibine teslim ediliyor. Öyle de bir hikayesi var.
Bizim de bir dönem çok yaklaştığımız bir Patrizzi var. Patrizzi Dial. Patrizzi Dial. Çok özel de bir hikayemiz var. Komik de bir hikayemiz var onunla. Ama önce bu Patrizzi Dial niye deniyor ya da neden buna Patrizzi Dial deniyor? Ona da bir göz atalım. Şimdi tabii Patrizzi Dial Daytona severler arasında bir efsane. Fenomen öyle söyleyeyim. Yani. Fenomen. Şimdi 94 ve 95 seneleri arasında üretilen Rolex Daytona 16520 yani çelik olan Rolex Daytona'ların daha çok siyah olan modellerinde alt kadranların 3 tane alt kadranı çerçeve şeklinde saran metal counter dediğimiz sayaçların etrafında çerçeveler var. Bu çerçevelerde kullanılan vernik zamanla güneş ışınlarının etkisiyle parlama özelliğini kaybediyor ve metalikten tıpkı bir güneşin kararması gibi kahverengiye doğru dönüyor. Turuncu, kahverengi, böyle enteresan bir renk toprak rengi enteresan bir renk oluyor. Saat dünyasının için çok önemli bir insan var. Osvaldo Patrizzi. Bu adam hem bir saat ustası hem bir saat meraklısı. Gerçekten saat konusunda çok bilgili bir insan, bir koleksiyoner. Ve kasasında tuttuğu bir sürü modeller var. Safe Queen dediğimiz kasa işte nedir adı, sürekli kasada duran saatlerin terimi de aslında oradan geliyor. Ve Antiquarium'un da kurucusu tabii. Kurucusu o zamanki ismi farklıydı. Daha sonra Antiquarium oldu. Bu saatleri çekmecesinden çıkartıp baktığında sadece 94-95 senesinde üretilen Daytona'ların bu subcounter chamber'larında bir kararma olduğunu fark ediyor ve bunların daha kıymetli olduğunu düşünerek daha yüksek fiyatlara satmaya başlıyor, istemeye başlıyor. Bu bir anda bir fenomen oluyor. Aslında şöyle söyleyeyim, numismatik denen bir terim var. Kıymetli para koleksiyonerliğidir. Genelde para koleksiyonerliğinde hatalı baskılar her zaman kıymetlidir. Evet, ama bu numismatik konusunda yani saat konusunda bence malzemenin kötü kullanılması ya da üretimle ilgili bir hata. Ama konu Rolex olunca sağ olsun hayranları bu konuyu acayip abarttıklarından dolayı Patrizzi Car'dan tabiri caizse yürüyor gidiyor. Böyle şimdi tabii var yani birincisi o dönemde üretilen her saatte olmamış bu. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla. Tabii, bazılarında olmuş o bir şans. İkincisi de tabii bizim o esprili hikayemizi anlatmadan önce zamanında insanlar bunu bir hata olarak görmüş. Evet. Belki de servise götürmüş. Servis onlara yepyeni bir kadran takmış. Adamlar çok sevmiş ki bu birçok özellikte böyle. Fakat seneler geçtikten sonra tabii keşke yapmasaydık diye bir fikre kapılmış. Rolex servisiyle ilgili de şöyle de bir hikaye var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Vintage Rolex modelleri arasında bu tür hataların ya da imperfection dediğimiz kusurların katili Rolex servisi. Çünkü siz Rolex servisine saatinizi bıraktığınız anda adam orada defekt ne görürse her şeyi çat değiştire veriyor. Size yepyeni bir saat olarak çıkıyor ve müdahale edemiyorsunuz. Yani eski zamanlarda o güzel bir şeymiş ama tabii şu an tabii pek olmuyor. çok saati yok etmiş diyebiliriz. Patrizzi Dial'la ilgili hikayemizi de paylaşalım burada. Şimdi tabii o dönem Serdar'la ikinci el saat dükkanlarını her yere gidiyorduk o zaman. Ziyaret ediyoruz. Büyük bir hevesle. Yine bizim gibi saat meraklısı bir arkadaşımız var. O da aynı şekilde bu saat dükkanlarına giriyor çıkıyor. Serdar da tanıyor kendisini. Bir gün bu saat dükkanlarından bir tanesinde bir 16520 çelik Daytona buluyor. Siyah kadranlı. Ondan sonra ve fiyatını soruyor. O zamanki fiyat, hani şok olabilirsiniz. Ve bahsettiğim olay 2012-2011 gibi oluyor. $7.500. Ama o tabii normal Daytona'nın yani o herhangi bir özelliği olmadı. Yani Zenit kalibreli 2000 öncesi otomatik Daytona'ları için ondan sonra bu. Raiç bu. Kutusu sertifikası falan da yoksa çok iyi korunmadıysa $7.500. Ondan sonra saate bakıyor ve saatin Patrizzi kadranı olduğunu fark ediyor. Ondan sonra almak yerine o parayı verip almak yerine satan kişiye diyor ki bak bunun Patrizzi Dial denir. Bir de öğretiyor. Kararmış diyor. Adam diyor ki Patrizzi nedir diyor. Yani diyor bir adam var işte Osvaldo Patrizzi böyle şey yapınca falan. İstersen diyor netten bakabilirsin diyor. Ondan sonra adam da peki diyor. Neyse bu gidiyor. Sonra düşünüyor diyor ki ya bu saati ben alırsam iyi olur. Evet. Ondan sonra tekrar dükkana gidiyor. Merhaba ben saati almaya geldim. Evet tabii ne kadar? $15.000. Niye 15? Patrizzi kadran şeklinde. Böyle bir hikayemiz var yani. Evet devam ediyoruz o zaman. Hı-hı. Şimdi benim mesela çok ilgilendiğim bir şey var. Milsap. Keşke bulabilsem ve koleksiyonuma katabilsem ama çok da kolay değil bulmak. Hiç artık bulsam bile hani bir iki arsa daire falan satmak da gerekebilir. Doğru. Aynen. Tabii Milsap'ın hani sabını belki tahmin edebiliriz. Submariner diyebiliriz ama bir de Milsap hani ne üzerine bu takma isim ortaya çıkmış? Söyleyeyim. Milsap 1970'li yıllarda o zaman
İsviçre saat firmaları aynı zamanda askeri kullanım için subcontractor konumunda, yani tedarikçi konumunda ve bütün dünyadaki askeri kuvvetler için saat yapıyorlar pek çok firma. Rolex'e İngiltere ordusu diyeyim ya da askeri İngiliz Kraliyet Ordusu. İngiliz Kraliyet Ordusu, bravo. Bir şeyde bulunuyor, inquiry'de bulunuyor, bir talepte bulunuyor ve bu talep sonrasında da Rolex onlar için bir submarine üretiyor. MILSUB, Military Submarine'in kısaltılmışı. Fakat bu saatler askerlere verildiğinden dolayı sadece ve çok zorlu şartlarda kullanımdan dolayı maalesef günümüze kadar çok az örneği geliyor. Dolayısıyla özellikle vintage Rolex koleksiyonerleri arasında hani Holy Grail dedikleri bu hep istenen, arzu edilen saatlerin başında geliyor. Vallahi Burak bu kadar şeyi nereden biliyor? Hiç sormayın diyeyim, yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Araştırma merakı. Yine tabii enteresan bir lakap var. Bunu da söylediğin zaman yine insanın aklına saat gelmiyor. O da Great White. Great White. Yani Great White dediğinde herkese sorsak yani nihayetinde bir köpek balığından bahsedeceklerdir, kesinlikle, ama saatte de bir Great White diye bir takma isimimiz var. Var, doğru. Şöyle 1970'li yıllarda Rolex'in Submarine ve Sea Diveler modellerinde deneysel kadranlar çıkıyor diyeyim. İşte Red Sub dediğimiz Submarine yazısı kırmızı yazan. Double Red Sea Diveler dediğimiz hem Submarine hem Sea Diveler'ın beraber kırmızı yazdığı modeller. O da MILSUB ayarında değer gören çok bir saat. Çok önemli saatler bunlar ve gerçekten günümüzde iyi kalmış örnekleri az. Sea Diveler'ın 1665 referanslı modelinde 2000 diye bir ibare vardı orada. O ibare çıkıyor, fontlar hafifçe büyüyor ve bembeyaz oluyor. Bundan dolayı da buna Great White ismini takmışlar. Gerçekten arkadaş sinir bozucu ama devam ediyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Yine sektörle çok alakası olmayan bir isimle karşınızdayız. John Player Special. Evet, aynen öyle. John Player Special. Yani bunu Rolex'e atfetmek aslında ne kadar doğru bilemiyorum ama sonuç itibariyle etmişler. John Player Special bir sigara markası ve Formula 1'in altın çağında 1970'li yıllarda Lotus'a sponsor oluyor. Dolayısıyla siz belki diğer arabaları karıştırıyor olabilirsiniz ama Formula 1 pistine baktığınızda simsiyah üzerinde altın sarısı John Player Special amblemiyle bunu görebiliyorsunuz hemen bu otomobilleri. Daytona'nın da aynen bu şekilde komple altın bir modeli var. Kadranı ve kadranın üzerindeki markörleri, kadranı siyah renk, markörler ve diğer detaylar, aksentler altın tonunda. Dolayısıyla bu modele de bu sigara markasıyla... Kim çıkarmışsa bunu artık çok merak ediyorum. Bunu anlıyorlar. Şimdi biraz daha anlam ifade eden, aslında hani açıklamasam bile kafanda bir şeylerin oluştuğu bir lakap var, takma isim var. O da artık İngilizcesini söyleyelim. Inverted Six Daytona. Evet, Inverted Six Daytona. Yani Türkçe'ye çevirsek nasıl olur? Dönüştürülmüş altı mı? Ters altı Daytona. Yani o da tamamen işte nedir de Rolex'in o sırada onu üretenlerin ya da tasarlayanların kendi kafasından buldukları bir şey herhalde, can sıkıntısından diyorum. Zenit mekanizmalı Daytona'larda saat 6 noktasında yer alan subcounter'ın içinde 6 ve 9 karşılıklı yerleştirilmiş duruyor. Yukarıdan baktığınızda 6'yı ve 9'u normal nizami şekilde görüyorsunuz ama o modelde 6'yı ters çevirmişler. Yani baktığınızda 9 gibi simetrik bir görüntü oluyor. Tabii ki Rolex hayranları buna da bir isim ve ekstra fiyat belirlemeyi ihmal etmemişler. Evet. Peki sence özellikle bu biraz önce anlattığın Inverted Six, yani markalar tarafından özellikle ilerleyen günlerde işte bir anlamı olur falan diye yapılmış olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Zannetmiyorum. Yani kimsenin böyle bir şeyi öngörebileceğini zannetmiyorum. Sonuçta her marka modelini mutlaka bir şekilde yenilemek ister. Yani kimse sürekli durağan bir şey yapmak istemez. Yani bunu basit bir moda markası bir saatte de görebilirsin ya da belki giriş seviye bir Tissot'da da olabilir ya da onun biraz üstünde bir Longines de olabilir. Ama sonuç itibariyle marka Rolex olunca ve bu saatler çok kıymetli saatler oldukları için çok fazla göz önündeler. Ondan sonra bu vintage Rolex'ler bugün gerçekten çok yüksek fiyatlara satılıyor. Dolayısıyla insanlar bu lakaba sahip çıkıyor. Ve biri bu lakaba diğer normal olan, yani bu özelliğe sahip olmayan Rolex'ten fazla premium'u ödediği zaman bu lakabı kullanıyor. Yani sanki lakabı satın alıyormuş. Lakabı satın alıyor. Aynen öyle. Yoksa 6 veya 9'un ters basılmış olması saatin fonksiyonuyla alakalı bir şey değil. Ama ben bunu aldım. Bunun fiyatı bu kadar. Çünkü burada bu var diyor. Ve bu lakap bir şekilde üzerine yapışıyor, kalıyor. Evet. Peki sen mesela bu ekstra premium'u
Kissing for ya da Flat for gibi bir detaya, bir lakaba verir miydi? Yani ben açıkçası vermem. Ama bahsettiğin şimdi lakaplar da gerçekten insana hani pes dedirtecek lakaplar. Şimdi Flat for, Kissing for 16.610 lunet verdi. Yani ilk çıkan yeşil bezelli Submariner'ın bezelindeki Kermit'in 4 rakamıyla alakalı. Yani Flat For'da 4 biraz daha uzun bir üst çizgiye sahip. 4 karakteri. Kissing For'da da o bahsettiğimiz uzun çizgi insert'ün, bezelin içindeki minenin dışına kadar dayanmış. Neredeyse öpmüş durumda. Öyle söyleyeyim. Yani bunun için de bence bir premium artık verilmemesi lazım. Şimdi tabii yani bu bitmiyor. Doruk sağ olsun 30'a yakın lakabı orada işlemiş. Biz biraz da hani bu lakaplarla değil de vintage saat piyasasıyla ilgili ufak bir bilgi vermeye çalışalım. Tabii. O da nedir? Yani bu aslında zamanında kusur gibi ya da hani doğru olmadan yapılmış şeyler bugün itibariyle biraz daha sanki saatlere değer katıyor ama bunun bence asıl sebebi o günden bugüne çok az saatin gelmiş olması. Bazı insanlar bunun farkında bile değil. Ama gel gelelim bunun farkında olanlar için de çok değer taşıyor. Dediğin gibi bunların çok sahteleri var. Yani sahtesi, yani saat sahte olmasa bile işte bu Kissing for'u, Inverted Six'i, onu bunu bir şekilde kendileri yapıp ucuz bir saati daha pahalı hale getirmek isteyenler var. Senin hani böyle sadece vintage, sadece bu lakaplar değil de genel anlamda vintage saat almak isteyenlere uyarıların, önerilerin ne olabilir buradan? Ya ikinci el Rolex Vintage alacak olanlara tavsiyem kesinlikle bu işi bilen insanlardan alsınlar. Yani ikinci el lüks saat işini yapan çok insan var. Ülkemizde de var, dünyada da var. Bu işini gerçekten iyi yapanlar da var. Çok hakkını veremeyerek yapanlar da var. Yani anlamayanlar da var. Yani yapıyor, yani bu işe uzman değil ama geliyor önüne. O da hayır demek istemiyor. Aynen o şekilde. Ya bilmeden de karşısındakini yanıltabilecekler var. Kötü niyet olmadan da yapılabilir. Fakat manipülasyona çok açık bir piyasa bu. Yani Frankenstein dediğimiz, Franken Rolex dediğimiz bir kavram var. Bu da sağdan soldan toplama parçalarla yapılmış Rolex. Tabii Christie'sle olan akşamımızı da hatırlamak lazım. Kesinlikle. Harika bir sunumdu o. Çok şey öğrendik. Süper bir sunumdu. Gerçekten Remy Julia hakikaten Christie's'in neden saat eksper olduğunu onunla konuştuğunda zaten anlayabiliyorsun. Pek çok doneden bize bahsetmişti. O geceden aklımda kalanları açıklayayım. Yani oksijen kaynağıyla doldurulup da tekrar polisaj satinaj yapılan kasalar, fırında ısıtılarak soldurulan bezeller, çatlatılan spider web dial yapmak için. $1000'lık şeyi $100.000 hale getirmeye Aynen o hale getirenler falan. Yoksa mekanizmayı toparlamak her zaman çok kolay. Çünkü Rolex'in hemen hemen bütün parçaları şu an sorunsuz bir şekilde bulunuyor. Zaten servis vermesi zor bir mekanizma da yok içinde. Ama kadran ve bezel saatin yüzü, saatin bütün değerinin olduğu yeri. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Evet Burak, teşekkür ediyoruz. Vallahi gerçekten bence çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim normal videolarımızın süresini biraz aştık ama yani bu konuda başka türlü işlenemezdi diye düşünüyorum. Benzer konulara devam edeceğiz. Kesinlikle. Horobox'ın YouTube kanalına abone olursanız size bununla ilgili gelecek notifikasyonlar, bildirimler sizi güncel tutacaktır. Ve inanın çok daha keyifli, çok daha güzel konular hazırlamaya devam ediyoruz. Kesinlikle. Sevgili Burak'a çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.